Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda beraberce yeni bir motif örüyoruz. Bu motifi aynı zamanda sözünü vermiş olduğum farklı motiflerle oluşan hırkayı örmek için de kullanacağız. Ama sizler dilediğiniz yere uygulayabilirsiniz. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl butonuna tıklayarak oradaki seçeneklerden birini kendinize göre değerlendirip bana destek olabilirsiniz. Bütün katıl destekçilerime kucak dolusu sevgiler, teşekkürler. Motifimi 3 milim tığ kullanarak örüyorum. Sizler de elinize göre tığ numaranızı ipinize göre de tabii ki ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben ilk olarak sihirli halka içine çalışacağım. Sihirli halka içine 12 tane ikili trabzan örerek bu motifimizin yapımına başlıyoruz. İpi iyicene gizleyebileceğinizi düşünüyorsanız 2 kere sarınız. Aksi halde artık ben iyicene saklıyorum diye kanaat getirdiyseniz sihirli halkanızı bir kere dolayarak da başlayabilirsiniz. Hemen buradan ilmeğimi çıkarttıktan sonra bir kere kilitliyorum. Bir zincir çekip yükselip etrafında döndürdükten sonra ilk yalancı trabzanımı örüyorum. Yanına 11 tane daha ikili trabzan örüp 12'ye tamamlayacağım sayısını. Şunu belirtmek isterim ki iplerim 4 mevsim koton iplerdir. Dilediğiniz markayı kullanabilirsiniz. Hırka videosunda zaten bunun markanın adını ve numaralarını da size bırakıyor olacağım. İşte Kartopu Cotton Love, Alize Cotton Gold, Yarnart Jeans gibi ipleri kullanıyorum. 12 adete ulaştıktan sonra sihirli halkamın ortasını güzelce sıkıştırıp ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine şöyle batarak kaydırarak tepesine geleceğim. Şu ipi de şuradan alayım bir saniye. Gizleyeceğim ipimi. Şöyle üstünden attırıyorum. İlmeğimi de içinden kaydırarak geçirdim. 12 tane ikili trabzanım olmuş oldu. Şimdi bakın bulunduğum yer tam olarak şu orta. Her iki trabzanın ortasına fıstıklarımı çalışmaya başlayacağım. Fıstık dedim ama aslında bademler çalışıyoruz ikili trabzanlarla. Bunun için de hemen ilkini örüyor olacağım. Şunu tekrardan şöyle de bir attırayım. Bir zincir çekiyorum. Bakın iki trabzan arasına yükseldim. Etrafında döndürdüm. Arkadan ilmeğimi çıkarttım. Tığda 2 ilmeğimi de tutuyorum. Hemen yanına gelip aynı boşluğun içine batıp bir ikili trabzan daha örer gibi bir kere çıkıp yine tığımda tutuyorum. Aynı işlemi aynı boşluğun içine bir kere daha yapıyorum. Bir ve bu defa tığımdaki bütün ilmekleri bir topluyorum. Arada 2 zincirim var. Tığın üstüne ipimi aldım. Hemen diğer boşluğa 2 boşluğun arasına geliyorum. Yine bir kere çıktım. Tığımda tuttum. Aynı boşluğa bir daha battım. İkinci, bir daha battım ve üçüncü. Arada 2 zincir. Hemen diğer 2 trabzan arasındaki boşluğa geliyorum. 1 2 3. Bu sırada bu işlemi 12 kere tekrarlıyorum. Hep arada 2 zincirle şu sıramızı örmüş oluyoruz. Sona doğru yaklaşırken birlikte bitirelim istedim. Bakın şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 11. Burada son bir boşluğumuz kaldı. Onun içine de batıyorum. 2 zincir çekmedim. 1, 2, 1, 2 ve 3. 2 de zincirimi çekiyorum. Hemen buradaki ilk yaptığım bademin tepesine gelip ipi kaydırarak çıkartıp şimdi ipimi
burada keseceğim hemen. Üçüncü sıraya geçtiğimizde ise artık köşeler oluşturacağız. Köşelerde büyük köşeler bu şekilde çalışacağız. Yine ikili trabzanlar kullanıyoruz. Hemen ilmeğimi çıkartıp motifin köşesini oluşturmak için bir tane boşluğa geliyorum ve ilk ikili trabzanımı yalancı trabzan olarak örüyorum. Siz eliniz alışık olduğu üzere zincirle de yükselebilirsiniz. Şunu şöyle geriye atayım. Hemen yanına bir tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Köşede ilk grubu çalışıyorum ve 4 adet, bakın şimdi şurada da hemen size göstereceğim. Tam olarak şurayı çalışıyoruz. Bakın 4 adet ikili trabzan. Daha sonra 2 zincir çekip buradaki boşluğa geleceğiz. 2 zincir, buradaki boşluğa gelip bir sık iğne. Yeniden 2 zincir, hemen bir yanındaki boşluğa gelip bir sık iğne. Tekrar 2 zincir çekiyoruz ve bu defa diğer köşeyi oluşturmak için bir kere dolayıp 4 tane ikili trabzan, arada 2 zincir, yeniden 4 tane ikili trabzan aynı boşluğun içine. Sonrasında 2 zinciri çekiyorum, yanındaki boşluğa bir sık iğne, 2 zincir, yanındaki boşluğa yeniden bir sık iğne, 2 zinciri tekrar çekiyorum ve yandaki boşluğa gelip yine 4 tane ikili trabzan, iki zincir, 4 tane ikili trabzan, başladığım köşeye kadar aynı mantıkla devam ediyorum. Burada da sona geldim. Yine birlikte bitirelim istedim. 2 zincirimi burada da çekiyorum. Hemen bu köşenin diğer 4 tane ikili trabzanını örelim. İki de zincirimizi çekip ilk örmüş olduğumuz trabzanın tepesine kaydırarak batıp güzelce de sıkıştırdıktan sonra burada ipimizi kesiyoruz. Şimdi ipi hemen daha ince bir tığla arkaya alıp gizliyorum. Yeni renkli diğer sıraya geçerken de hemen yine bakın şuradaki köşelerin ilkine batarak başlıyorum. Yine ikili trabzan kullanacağım. Köşesine geliyorum. Şuraya batıp bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Ve her bir trabzanın tepesine, alttaki trabzanların tepesine bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Köşeyle birlikte, köşeye ördüğüm trabzanla birlikte 5 tane ikili trabzanımız olmuş olacak ördüğümüzde. Bakınız şimdi. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen buraya da gelip 2 tane zincirimizi çekelim ve şu
kısma ikisinin iki sık iğnenin ortasına batıp bir sık iğne örelim. Tekrardan 2 tane zincir çekip bu defa hemen buradaki trabzanın tepesine gelelim ve ikili trabzanlarımızı örmeye başlayalım. Köşeye geldiğimizde köşe boşluğunun içine de bir tane ikili trabzanımızı örelim. Aradaki zincirimiz 2. Aynı boşluğun içine bir tane daha ikili trabzan ve trabzanların tepesine birer tane ikili trabzan. İki zincir, 2 sık iğnenin arasına bir adet ikili trabzan, tekrar 2 zincir ve aynı mantıkla buradaki trabzanın tepesine batıyorum. Başladığım noktaya kadar bu mantıkla devam ediyorum. Birlikte de finallendirelim istedim bu sırayı. Buradayım. 2 zincirimi çektim. Trabzanların üstüne ikili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Şimdi köşeye geldim. Hemen köşenin içine de bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir üst sıraya çıkacağız. Bunun için bir tane zincir çekip tığımın üstüne ipimi aldım ve buradaki ilk trabzanın tepesine gelip kaydırarak ilmeğimi çıkardım. Üçünü bir örerek de grubun arasına geldim. Şimdi buradaki köşedeki 2 artı 2 trabzanın ilkini örüyorum. Nasıl mı? Hemen bir zincir çekip yükseldim. Yalancı trabzanımla ilkini ördüm. Yanına bir tane daha ikili trabzan örüyorum ve hemen trabzanların tepesine birer tane ikili trabzanımı örmeye başlıyorum. İki, 4, 6, 7 tane ikili trabzanımız olması gerekiyor buraya geldiğimizde. 4 tane zincirimi çekiyorum ve hemen buraya gelip diğer trabzanın tepesine ikili trabzanlarımı örmeye başlıyorum. 5 tane trabzanların tepesine, 2 tane de köşe boşluğuna. 1, 2. Arada 2 zincirimiz var. Hemen aynı köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum ve trabzanların tepesine de birer tane ikili trabzanımı örmeye başlıyorum. Bir, 2, 3, 4 zincir çekip hemen buradaki trabzanın tepesine gelip yeniden trabzanların tepesini örmeye başlıyoruz. Başladığım noktaya kadar da bu mantıkla devam edelim. Sonuna geldiğimde de birlikte tamamlayalım istedim. Hemen köşenin 2 tane ikili trabzanını örüyorum. 2 de zincirimi çekiyorum. Burada ilk örmüş oldum. Sonuna geldiğimde motifin bu köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. 2 de zincirimi çekip buradaki ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batarak kaydırarak çıkartıp şöyle güzelce ipimi çekip sıkıştırdıktan sonra keseceğim. Motifimizi tamamlamış oldum. Tamamladığımda şöyle 11,5 santim gibi düşüyor. Bunu da belirtmek isterim. Siz daha büyük motif çalışmak istiyorsanız ki daha büyük bedenler için mutlaka daha bir tık daha büyük gerekecek. Yapmanız gereken trabzan, buradan köşeden 2 tane ikili trabzan örüp trabzanların üstünde birer trabzan. Burada 4 zincir olduğu için 4 trabzan ve aynı mantıkla ilerleyerek birer sıra trabzanla büyütmeniz
yeterli. Umarım anlaşılır ve sizler için keyifli bir video olmuştur. Her zamanki gibi beğendiğinizde bir kalbinizi rica ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemezseniz beni mutlu edersiniz. Buraya kadar izleyen herkese teşekkürler. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.